Merhabalar, islim kebabı yapıyorum. Öncelikle patlıcanlarımı yıkıyorum. 5 tane kemer patlıcanım var. Sap kısmını ve uç kısmını kesiyorum. İki taraflı olarak karşılıklı kabuklarını alıyorum. Kabukları alınmış olan yeri yan çeviriyorum. Ve uzun şeritler halinde kesiyorum. Sadece kabukları çizgi şeklinde kaldı gördüğünüz gibi. Bu şekilde 5 tane patlıcanımı da hazırlıyorum. Üstüne tuz serpiyorum. 15 dakika bekletiyorum. Bu şekilde hem acılığını uzaklaştırmış oluyorum. Hemen daha az yağ çekiyor. Ayrıca daha güzel kızarıyor. Fırınımı 200 santigrat derecede alt üst konumda açtım. Fırınım ısınıyor. Fırın tepsisine kağıt serdim. Fırın kağıdı. Ve sürdüğüm tarafa kağıda gelecek şekilde ters çevirdim. Üstüne de yine sıvı yağ sürüyorum. Bu şekilde her tarafına sıvı yağ sürülmüş oluyor. En son üstüne tuz serpiyorum. Isınmış olan fırında patlıcanlarımı pişiriyorum. Üstü renk değişene kadar pişirdim. Bu arada köftelerimi hazırlıyorum. 400 gram orta yağlı kıymam var. Üstüne 1 adet kuru soğan rendelenmiş, 2 adet de rendelenmiş 2 diş sarımsak ve 2 yemek kaşığı galeta unu, 1 yumurta, maydanoz, tuz, karabiber, pul biber serpiyorum. Homojen bir şekilde yoğuruyorum. İyi yoğrulması önemli. İyi yoğrulmuş olan köfte daha yumuşak oluyor. Kıymanız çok yağlı olursa pişerken küçülür. Eğer az yağlı olursa da sert olur. En güzeli orta yağlı olması. Elimi ıslatarak şekil veriyorum. Bunun öncesi bir 10 dakika buzdolabında dinlendirdim. Köftelerimi çok büyük değil çünkü kemer patlıcanı kullandım. Kemer patlıcanı da çok büyük değildi, inceydi gördüğünüz gibi. Şayet bostan patlıcanı kullansaydım bu köftelerin 2 katını yapardım. 10 adet köfte hazırlıyorum. 10 tane de islim kebabım olacak. 5 tane de patlıcan kullanmıştım. Her bir patlıcandan 4 tane şeridim oldu. Tavaya sıvı yağ döküyorum. Yağ ısındıktan sonra köftelerimi üstüne ilave ediyorum. Ateşim çok yüksek değil. Köfteleri birden yakmıyorum. Çok fazla kızartmanıza gerek yok. Fırında da pişeceği için bir tarafı pişen köfteyi ters çeviriyorum. Üstüne bastırmadan. Gördüğünüz gibi çok fazla kızartmadım. Bu şekilde pişen köftelerimi havlu kağıdı serilmiş olan bir kaba alıyorum. Bu şekilde fazla yağını uzaklaştırıyorum. Patlıcanlarım pişti. İslim kebabını hazırlamaya geçiyorum. Artış şekline getiriyorum. Ortasına köfte yerleştirdim ve bohça şeklinde kapatıyorum. Üstüne de biber ve domates koyuyorum. Dağılmaması için de kürdanla sabitliyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Bir tane daha yapalım. Artı şeklinde yerleştirdik. Ortasına da pişirmiş olduğum köfteleri yerleştiriyorum. Üstünü kapatıyorum bohça şeklinde. Önce bibere, sonra da domates dilimini yerleştiriyorum. Arzu ederseniz çeri domates de kullanabilirsiniz.
Ama dilim domatesin daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Ben dilim domates kullandım. Bu şekilde hazırlıyorum. Sosunu hazırlayalım. Sos tavama sıvı yağ döktüm. Eğer buraya kadar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenip yorum yaparsanız memnun olurum. Isınmış olan yağıma 1 yemek kaşığı salça ilave ettim. Salçam kavrulduktan sonra üstüne 2 su bardağı soğuk su ilave ediyorum. Soğuk su salçanın renginin daha güzel çıkmasını sağlıyor. Sos kaynamaya başladıktan sonra tuz, pul biber ve karabiber ekliyorum. Sosunun da lezzetli ve aromalı olmasını istiyorum. Daha sonra bu sosu patlıcanların da üzerine gelecek şekilde istim kebaplarımın üzerine ilave ediyorum. Fırınım bu arada 200 santigrat derecede alt üst konumda ısındı. Sıcak fırında pişiriyorum. Domatesler ve biberler piştikten sonra kebaplarımı fırından alıyorum. İlave yoğurtla servis ettim.